Herkese merhaba arkadaşlar. Bir ürün inceleme videosu ile birlikteyiz. Videonun konusunu zaten kutunun üzerinden görüyorsunuz arkadaşlar. Nükleer radyasyon dedektörümüz var. Özellikle nükleer tehditlerin ve naraların havalarda uçuştuğu şu son dönem için incelenebilecek en güzel ürünlerden bir tanesi diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah korkulanlar olmaz. Tabii ki buna hiç ihtiyacımız kalmaz. Ancak bazen muhtemelen sizin de aklınızdan geçmiştir. İşte bulunduğum ortamda radyoaktivite var mı? Ya da işte mutlaka duymuşsunuzdur. İşte cep telefonlarının radyasyon yaydığı, işte evdeki diğer eşyaların radyasyon yaydığını. Bunlarda radyasyon var mı ya da ne oranda var diye mutlaka ama mutlaka aklınızın bir köşesinden geçmiştir. İşte bu sorularınıza cevap verecek olan cihazımız bu cihaz. Şimdi gelin kutuyu açalım. Cihazımızı kutu içeriğinden çıkaralım ve birlikte incelemeye başlayalım. Arkadaşlar kutu içeriği bu şekilde geliyor. İngilizce ve Çince bir kullanım kılavuzuna sahip. Kullanım kılavuzumuz burada ve renkli olarak basılmış arkadaşlar. Oldukça kaliteli bir kullanım kılavuzu var. Yine şarj etmeniz için bir Type-C kabloya sahip. Cihazımız Type-C arayüzü üzerinden şarj olabiliyor. Kutu içerisinden ana ünitemizi yani dedektörümüzü çıkararak başlıyoruz. Cihazımız oldukça küçük ve şık arkadaşlar. Şu şekilde ve oldukça kullanışlı ve kaliteli bir plastik yapıya sahip. Tek elinizde tutabiliyorsunuz. Yine renkli bir ekrana sahip arkadaşlar. Hemen gösterelim. Bakın burada Type-C şarj arayüzünü görebilirsiniz. Buradaki butona basarak cihazımızı açıyoruz arkadaşlar. Şu anda cihazımız çalışmaya başladı ve ortamdaki radyasyonu, yani şu an için yakınımda herhangi bir radyasyon kaynağı yok. Doğal radyasyonu algılıyor. Masamda bulunan LED lambayı hariç tutarsak arkadaşlar herhangi bir ekstra radyasyon kaynağı yok. Şu anda doğal radyasyonu ölçüyor ve bu değerleri gösteriyor. Cihazın ekranının daha iyi görülebilmesi için arkadaşlar ortamdaki ışığı kapattım. Bakın şu kısımda mevcut radyasyon seviyesini değişken olarak görebiliyorsunuz. Burada ise 3 ayrı alarm seviyesi görüyorsunuz. İlk başta gördüğünüz yeşille gördüğünüz doğal radyasyon, yani düşük seviyeli radyasyon. Buradaki ikinci kademede ise orta seviyede artık riskli olmaya başlayan radyasyon seviyesini görüyorsunuz ve en altta da arkadaşlar artık yüksek seviyeyi görmüş olabiliyorsunuz. Ve yine buralarda da saatlik olarak maruz kaldığınız toplam radyasyon seviyesini sizlere iletiyor arkadaşlar. Bu şekilde basitçe sistem çalışıyor. Yine buralarda tarih ve saat ayarlarından yapabiliyorsunuz. Hemen bu kısımda ise şarj bilgisi var. Cihazımızın diğer bir özelliği arkadaşlar bu şekilde grafik bir ekran açarak bu zaman içerisindeki grafiği takip ederek bulunduğunuz yerdeki radyasyon oranını da görmüş oluyorsunuz. Yani radyasyon yükseldikçe arkadaşlar buradaki grafik yükselip düşerek size saat birim üzerinden radyasyon durumunu iletmiş oluyor. Kısaca böyle bir kayıt tutmuş oluyor. Yani hem buradan hem de buradan seviyeyi görebilirsiniz. Ancak bunu açtığınızda anlık olarak hareketleri grafiksel anlamda daha rahat gördüğünüzü söyleyebilirim. Cihazımız oldukça basit bir kullanıma sahip. Şimdi birçoğunuzun merak ettiği soruya yönelelim. Evdeki özellikle elektronik eşyalar ne oranda radyasyon yayıyor? Gelin bunlara yakından bakmaya çalışalım. Testime ilk olarak arkadaşlar Wi-Fi ile başlayacağım. Şu an bilgisayarımı görüyorsunuz. Wi-Fi antenleri tam olarak şu konumlarda arkadaşlar. Bilgisayarların genelde şu kısımlarında yer alır. Elektromanyetik dalgalar gönderip alırken radyasyon yaydığını da duymuşsunuzdur. Bu arada bu seviyeler oldukça düşük, yani korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Neredeyse ortamdaki doğal radyasyona yakın, ancak elimizdeki cihazla bunun doğru olup olmadığını ve ne kadar fark ettiğini birlikte test edeceğiz. Öncelikle internet bağlantı hızını test edebileceğim bir sayfa açtım. Bu sayfayı açma nedenim interneti test ederken bilgisayarımın çok fazla veri alıp göndermesini sağlamak ki bu sayede Wi-Fi'yi aktif ederek buradaki antenlerin daha fazla sinyal alıp göndermesini sağlamak ve aynı anda da cihazımızın grafik ekranı üzerinden bu durumu birlikte test edeceğiz.
Şu anda cihazımı açtım arkadaşlar. Bakın buradaki kırmızı ışıkta da yine aktiviteyi görebilirsiniz. Şu an alt kısımda bulunan grafik yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Şimdi internet hız testi ile birlikte bunu Wi-Fi antenine yaklaştıracağım ve birlikte test sonuçlarını değerlendireceğiz. Cihazın ekranının daha iyi görülebilmesi için arkadaşlar şu şekilde ortamdaki ışığı azalttım. Hemen buradaki testimize başlayalım arkadaşlar. Bu arada IP numaramın gözükmemesi için kolumla şu şekilde kapatacağım. Şu an test işlemimiz başladı arkadaşlar. Şu anda indirme hızım. Şimdi de yükleme hızım test ediliyor. Birlikte aktivite durumunu değerlendireceğiz. Evet. Şu an işlem tamamlandı. Cihazı getirdiğimde arkadaşlar bakın grafiğin nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Şu anda yine çekimi cep telefonumla yapıyorum. Cep telefonuma yaklaştırdığım için buradaki grafik yine yükselmeye başladı arkadaşlar. Şu anda farklı değerleri görebiliyoruz. Cep telefonu deyince hemen cep telefonlarını test ederek devam edelim. Yani Wi-Fi kullanımı esnasında arkadaşlar şu gördüğümüz grafiği elde ettik. Herhangi bir şey yapmazken ise oda içerisinde şuradaki grafik masa lambasından kaynaklı sanırım. Yani şu an boştaykenki grafik durumumuz bu arkadaşlar. Bakın masa lambamı aktif edeceğim. Şu an led lambamı yaktım. Bakalım bu nasıl bir etki yaratacak. Bunu da görelim. Şu an için herhangi bir değişiklik görmedim diyecektim ama hemen şurada bakın şu an masa lambasının yaydığı radyasyonu görüyorsunuz. Çok küçük de olsa bir hareketliliğe neden oldu. Gelin isterseniz cep telefonu testiyle devam edelim. Hem cep telefonunu Wi-Fi'de kullanalım. Arama yapalım. 4.5G'de ve 3G'de birlikte test edelim. Herkesin en çok merak ettiği soruya geldik arkadaşlar. Cep telefonum ve uyku modunda. Şu an radyasyon dedektörünü telefonumun üzerine bıraktım arkadaşlar. Şöyle ekranı biraz daha görebileceğiniz bir pozisyonu almaya çalışayım. Bakın şu an telefonum uyku modundayken burada yine aktiviteyi görebilirsiniz. Arada sinyal alıp gönderiyor. Muhtemelen şebekeyle bağlantı kuruyor. O esnada bazen grafikte yükselmeler oluyor. Şimdi telefonumu uyandırıyorum arkadaşlar. Ekranı aktif olsun. Bakın şu an ekranını aktif ettim. Biraz daha sanki aktivite arttı gibi arkadaşlar. Bakın bu arada bu cihazın anteni şu kısımda. Hemen antene yakın bir noktaya alıyorum. Bakın şu anda grafiğin yükseldiğini görebilirsiniz. Tekrar aktif ettim. Şimdi YouTube üzerinden bir video açacağım arkadaşlar. Kendi videomu açıyorum. Merhaba arkadaşlar. Şöyle şu anda telefonum Wi-Fi üzerinden bağlı arkadaşlar. Hemen reklamımızı atlayalım. Bakıyoruz. Wi-Fi üzerinden sinyal alıp gönderirken yine aktivitenin arttığını görebilirsiniz. Bakın grafik yükselmeye başladı. Peki aynı işlemi 4.5G ile yaparsak ne olur? Bu sorunun cevabını da alalım. Bakalım şimdi ne yapacak? Hemen şuradan arkadaşlar internet bağlantımı değiştiriyorum. Mobil veriyi açalım. Şimdi başka bir video açalım. Ve bu videoyu 4.5G üzerinden açtık. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şurada Wi-Fi sinyallerinin seviyesini görebilirsiniz. Acaba 4.5G kullanırken daha yüksek çıkacak mı? Bunu ben de merak ediyorum. Evet, yavaş yavaş sonuçlar gelmeye başladı. Evet arkadaşlar 4.5G ile Wi-Fi neredeyse aynı seviyede sinyal üretti. Bakın
neredeyse grafikler birbirine eşit. Yani çok da bir fark yok. Onu söyleyebilirim. Muhtemelen baz istasyonunun yakınlarında daha yüksek olabilir ama cep telefonu üzerinde 4.5G ile Wi-Fi arasında çok bir fark göremedim. Şimdi ise arkadaşlar telefonun ayarlar kısmından 4.5G'yi kapatacağım. Girebilirsem eğer ayarlara. Şuradan telefonumuzu 3G ile bağlayacağız arkadaşlar. Mobil verinin içerisinde bakın 4.5G'yi kapatıyorum. Şu anda cep telefonum 3G ile bağlanmak zorunda kalacak. Evet, şu anda gördüğünüz gibi 3G sinyalimiz geldi arkadaşlar. Bakın şurada görebilirsiniz. H artı yazıyor. Yani 3G ile aynı testi tekrarlamak istiyorum. Acaba 3G'de durum ne arkadaşlar? Başka bir video açalım. Şu videoyu açalım. Bakalım şimdi sonucumuz ne olacak? Şu anda 3G ile test ediyoruz. Ve videomuz oynamaya başladı arka planda. Acaba 3G ile nasıl bir sonuç çıkacak? Açıkçası ben daha yüksek değerler bekliyordum. Ancak 3G kullanımı esnasında grafik çok daha aşağıdan seyrediyor arkadaşlar. Hatta Wi-Fi ile kullandığımızdan bile daha aşağıdan seyrediyor. Şu anda tekrar aktif olmaya başladı. Şöyle tutayım. Evet, şimdi yükselmeye başladı grafik. Sanırım cihazı doğru konumlandıramadım. Ama yine de Wi-Fi ve 4.5G'nin altında kaldığını söyleyebilirim arkadaşlar. Benim aldığım sonuçlar bu. Bu arada cihazın referansından, antene doğru konumlandıramamamdan ya da o anki şebeke yoğunluğundan farklı sonuçlar alınabilir telefonun şebekeyle olan iletişimiyle alakalı olarak. Ancak grafiklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Basitçe göstermek istiyorum. Bakın burası bizim Wi-Fi ile aldığımız sonuçlar. Şu kısım 4.5G ile aldığımız sonuçlar. Şurası da 3G ile aldığımız sonuçlar. Yine şu an cihazı uzaklaştırdım. Ortamdaki yine radyasyon aktivitesini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu defa grafiğimi temizledim arkadaşlar. Özellikle ısıtıcıların ısınma esnasında elektromanyetik radyasyon yaydığını duymuşsunuzdur. Havyam ile aynı testi ben gerçekleştirmek istiyorum. Havyamı şu an açtım. Isınıyor arkadaşlar. Cihaza yaklaştırdım. Bakalım grafikte bir değişikliğe neden olabilecek mi demeye kalmadı. Şu anda yavaş yavaş buradaki değerlerin ve grafiğin yükseldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda havyam elektromanyetik radyasyon yayıyor ve grafiğin ne kadar hızlı bir şekilde yukarı doğru yükseldiğini birlikte gözlemlemiş olduk. Şimdi farklı bir test ile devam edeceğiz. Acaba cep telefonlarımızın şarj adaptörleri de elektromanyetik radyasyon yayıyor mu? Sırada bir şarj aletimiz var arkadaşlar. Öncelikle prizime yerleştiriyorum. Cep telefonu adaptörümüze güç vermeden önce cihazımızı açıyoruz arkadaşlar. Şu anda prizi çalıştırdım. Ortamdaki ışığı da azalttım ekran daha rahat gözüksün diye. Şu an cep telefonunun şarj adaptörü boşta. Ancak buna rağmen grafiğin nasıl yükseldiğini görebilirsiniz. Hatta bu sonuçları şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Cep telefonuyla sinyal alıp verirken bile bu kadar yüksek değerleri görmedik. Çok enteresan bir sonuç oldu. Önce yükseldi, sonra düştü arkadaşlar. Görebilirsiniz. Sanırım ilk çalışmaya başladığı için yaptı. Tekrar tutmaya devam edeceğim. Bakalım farklı bir konumdan, farklı bir noktadan tutalım. Şöyle tutuyoruz. Bakın kırmızı ışık yanıp sönüyor. Aktiviteyi oradan görebilirsiniz. Grafiğe birazcık geç yansıyor ama anlık hareketleri buradan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar adaptörün farklı noktalarından farklı sonuçlar alıyorum.
Ancak gerçekten bir cep telefonunun sinyal alıp verirken gönderdiğine yakın. Ancak bu gerçekten çok düşük seviyede arkadaşlar. Bakın şöyle uzaklaştırdım şu anda. Bakalım grafik düşecek mi? Hatta kapatalım. Şu an kapattım. Evet, grafik aşağı doğru düşmeye başladı. Gerçekten farklı sonuçlar aldık. Enteresan bir durum. Şöyle gösteriyorum. Cihazın kapağını açarak devam ediyorum arkadaşlar. Bu cihazı değerli kılan parçayı sizlerle paylaşacağım. İçerisinde bir adet radyasyon dedektör tüpü barındırıyor. Hemen bunu göstereceğim. Şu şekilde kapağımızı kaldırıyoruz. Bataryamız arka kapaktaymış. Şuradan pilimizi ayırıyoruz arkadaşlar. Pili şu şekilde göstereyim sizlere. Ve parçacıkları yakalayan, bunları tespit eden parçamız bu arkadaşlar. Bakın şurada bir tüp var. İşte radyasyonu ölçmeyi sağlayan ve tespit eden tüp bu. Bunu farklı devrelerde kullanıp kendi projelerimizi yapabiliriz ve bu cihazı değerli kılan da arkadaşlar aslında şu an elimde tuttuğum bu tüp. Buradaki tüp üzerindeki aktiviteye göre arkadaşlar cihazımız çalışmaya başlıyor. Bakın şu şekilde gösteriyorum size, devresi de burada. Yine işlemcisi de hemen şu kısımda. Tüpü yerine takacağım. Bakın tüpün üzerinde artı ve eksi var. Şuralardan yazılmış, bakın artı ve eksi. Olur da çıkarırsanız bunu yerine takarken arkadaşlar buradaki artı ve eksinin de doğru noktada konumlandırılmasına özen gösterin. Hemen bunu yerine takıp cihazımı artık toparlayarak videoyu tamamlamak istiyorum. Bu dedektörü satın almak isteyen arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında bulunan linki tıklayarak bu ürüne ulaşabilir ve satın alabilirler. Ayrıca bu cihazı kullanarak ölçmemi istediğiniz farklı şeyler varsa, farklı denemeler varsa arkadaşlar, merak ettiğiniz denemeler varsa yine videonun yorumlar kısmına bunları yazın. Bu yorumlara bağlı kalarak arkadaşlar yeni bir video derleyeceğim ve sizin merak ettiğiniz ne varsa bu dedektörle birlikte ölçeceğiz. Yorumlar kısmında merak ettiğiniz, ne kadar radyasyon yaydığını merak ettiğiniz her ne varsa, test etmemizi istediğiniz bütün bunları yazabilirsiniz. Dediğim gibi elimden geldiğince bu yorumları kullanarak bir derleme video daha hazırlayacağım. Bir sonraki inceleme videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.